Cuma gününden herkese merhabalar. Mutlu günler sevgili dostlar. Yine birlikteyiz haftanın son gününden. Evet, bu hafta biraz yavaş geçti gibi değil mi? Bana böyle geliyor ama gezegensel olarak baktığımda da geçen haftalara göre daha ağır geçti gibi hissediyorum ben. Çünkü Merkür durağandı 2 günden beri. Zamanın yönetici aynı zamanda kendisi. Dolayısıyla bununla birlikte de bir yavaşlama sanki oldu. Evet, bugün neler olacak gökyüzünde? Günlük astroloji yorumundasınız. Ay Oğlak Burcu'nda dün gece saat 21'den sonra Oğlak geçti. Önümüzdeki 2,5 gün Oğlak Burcu'nda. Tabii ki gökyüzündeki Oğlak sterliumu güçlendi bu anlamda. Merkürle kavuşacak bugün saat olarak 10:30-11:30 aralığında. Ve sevgili dostlar, bugün Güneş artık Oğlak Burcu'ndan ayrılıyor ve Kova burcuna geçecek. Önümüzdeki bir ay boyunca Kova burcunda daha sosyal ortamlar, daha sosyal platformları işaret eden ve biraz daha toplumla ilgili konulara eğileceğimiz bir gündem söz konusu olacak. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili kovalar. Nice mutlu yaşlar diliyoruz sizlere. Evet, Kova burcuna Güneş'in geçmesiyle önümüzdeki bir ay boyunca, özellikle tabii bir de yeni ay olacağı için 1 derecede, mevsimsel olarak hava şartlarının biraz daha soğuk iklim düzeyine doğru gittiğini, yani meteorolojik olarak da bu söyleniyor ama astrolojik olarak da bunu söyleyebiliriz. Güneş Kova burcunda çünkü Satürn'e doğru gidecek. Güneş Satürn'e yaklaştıkça biraz daha biliyorsunuz enerjiyi durduran ve soğutan bir yapısı olduğu için Satürn'ün, tabii ki Güneş de biraz daha sıcaklığı, doğamızı ilgilendiriyor. Satürn'e yaklaştıkça biraz soğumalar söz konusu olacak. Hatta kar yağışları da olma ihtimali var ülkemizde de, ki olsun inşallah diyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Biliyorsunuz küresel bir zorluk yaşıyoruz şu anda. Toprağın ciddi bir suya ihtiyacı var. Yani kalıcı bir suya. Şiddetli yağışlar aniden yağıyor gidiyor ama toprak yeteri kadar ememiyor bunu. Ama kar yağışı bunu daha uzun vadeli toprakta kaldığı için daha güçlü su birikimlerine neden oluyor. Evet sevgili dostlar, Ay Oğlak Burcu'nda gündemimizde biraz daha disiplinle ilgili kararlılık, azim gibi duygusal manada bu yapıda olacağız. Şimdi öncelikle Oğlak Burcu'nun uğurlu sayılarını söyleyerek başlamak istiyorum. Biraz da özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Karakter özelliği, yani karakteristik özellikler, kuru ve soğuk bir burçtur. Huyu melankolik ve ifadesi de tamamlarım, yani tamamlanmayla çok ilgilidir. Ciddi, azimli, zirveye doğru önüne çıkan tüm engelleri aşarak tamamlamak için mücadelesini yılmadan sürdüren bir burçtur çünkü kendisi. Cilt sağlığı, cilt problemleri, işte ciltteki hastalıklar, cilt kuruluğu veya belki de ciltteki bazı enfeksiyonlarla da çok alakalıdır. Tabii ki hem ay bu burçta olacak, Merkür'le de kavuşuyor bugün. Hani buna bağlı sağlık sorunları oluşabilir. Diğer yandan dizler ve kemikleri yöneten bir burçtur. Evet, renklerine geldiğimizde koyu kurşuni, nefti ve koyu kahverengi Oğlak Burcu'nun da renkleri oluyor. Ve şanslı numaraları da söyleyeyim sizlere: 8, 18, 28 Oğlak Burcu'nun şanslı numaraları. Çiçeklerinden de bahsetmişim. Çam ve kamelya da Oğlak Burcu'nun temsil ettiği çiçekler arasındaymış sevgili dostlar. Böyle bir enerjisel akışımız olacak. Daha ciddi, daha kararlı, daha yapısal konulara eğileceğiz. Tabii başta para, statü, iş ve kariyer hayatımızı çok ilgilendiren bir 2,5 güne giriyoruz. Cuma günü bu manada aslında güçlü ve güzel bir gün. Çünkü ayın fazı kapanıyor. Hafta başında da aslında konuşmuştuk. Bence bu haftanın harekete geçilmesi uygun, en güzel günü olduğunu söyleyebilirim. Kararlılıkla, azimle giriştiğimiz, başladığımız konulara eğilebiliriz ve uzun vadeli, aslında çünkü retroların da olmadığı bir dönem olduğu için uzun vadeli de başarılar getirebilecek, bence güzel sonuçlar getirecek bir gün aslında. Önemli işleriniz için. Mesela ben size şimdi bir saat söyleyeceğim. Bu çok önemli bir saat olabilir. Saat 12 ve 14 sıralarında Ay kuzey düğme üçgen yapacak. Genellikle kadersel gelişmeleri gösterir. Ama kuzey düğüm işin içerisinde olduğu zaman, iyicil etkide olduğu zaman tabii ki bu bizim için daha uzun vadeye yayılan işleri
aynı zamanda daha kolaylıkla da ilerleteceğimiz anlamına gelir. Çünkü Jüpiter etkisi vardır aynı zamanda düğümlerin ve bizim kaderimizde varsa aslında diyelim, hadi alnımıza yazılmışsa bu işler çok daha da kolaylıkla ilerleyecektir. Ve önemli bir açımız daha var. Burada yine bazı işlere adım atmak için önemli olabilir arkadaşlar. Sabah 10.30 ile 11.30 arasında Oğlak Burcu'ndaki Ay ve Merkür kavuşuyor. Duygular ve mantık arasında çok önemli bir senkronizasyon tutturulabilir açıkçası. Birçok konuya yenilik getirmek için, önümüzde uzun vadeli planlar yapmak için veya niyet ettiğimiz bazı konuları hayata geçirmek için ilk tohumu atabilirsiniz. Bu arada düşüncelerinize, aklınızdan geçenlere, niyet ettiklerinize de dikkat edin. Ay tıpkı Güneş'te olduğu gibi Merkür'le, yani Merkür Güneş'le kavuştuğunda bunu söylüyoruz ama Ay ile Merkür kavuştuğunda da kişi mental olarak da diğer şekilde duygusal olarak da kendini çok daha iyi, doğru ifade edebilir. Demek ki bu saatler önemli konulara güzel sonuçlar getirebilecek girişimler yaptırabilir bize. Evet, bugün sürpriz bir açımız daha var. Akşam saat 20'den aslına bakarsanız bir saat öncesinden ben bunu baz almak istiyorum. Yani 19.30'dan yaklaşık 21 sıralarına kadar Ay'ın Uranüs'e bir üçgeni var. Yani bir toprak üçgeni olduğu için Uranüs'e baktığımız zaman biraz daha parasal manadaki alanda piyasalarla ilgili gündemlerimiz de bugün olacağını söyleyebilirim. Ve burada emlakla, evlerle, işte inşaatlarla büyük yapılar olabilir. Son günlerde İstanbul'la ilgili daha çok duyuyoruz. Bu sitelerin aidatları mesela. Bunlarla ilgili bence de önemli bir kanun tasarısı çıkması gerekiyor gibi geliyor bana. Bu çok önemli, ciddi bir sorun. Yani emlakla ilgili konular için güzeldir ve siz de bugün emlaka ilgilendiren alanlarda yaşadığınız yer belki yeni bir durum, alım satım olabilir ya da hiçbiri yok, buna niyet etmek bile önemli olabilir açıkçası bugün. Sevgili dostlar, ve iş yaşamında mesleki durumlarda haber bekleyenler, girişim yapmak isteyenler ya da bir sonuç bekleyenler için de bugün bence güzel gelişmeler olma ihtimali var sevgili dostlar. Gökyüzünde elementsel olarak baktığımızda ateş elementi hemen hemen hiç yok. Toprak full derecede, yani çok emin, daha böyle itinalı, %100 neredeyse emin olmadığımız konulara çok girmek istemeyebiliriz. Ateş elementinin de az olması aslında adım atmakta, karar verip ileriye gitmekte biraz tereddüt yaşatabilir. O anlamda da hani bunun farkında olursak belki daha kolay ilerleyebiliriz sevgili dostlar. Mars bugün bu arada 6. evden geçiyor. Kemik sağlığınıza, dizlerinize, yani biraz daha fiziksel sağlığınıza dikkat etmemiz gerekebilir. Antrenmanlar, spor gibi, işte iş yerindeki durumlar, mesela çalışanlar için iş kazaları olabilir. Saat 16.44-17.44 aralığında Ayın Şiron'la karesi var. Dolayısıyla da hani Şiron da Koç'ta, yine ev kazaları gibi ya da aile içindeki kişilerle olan iletişimlerimizde kırıcı olabiliriz. Sakarlıklar falan, böyle bu tip kazalara yol açabilir. Hani Mars 6'dan geçiyor. Yine burada beklenmedik böyle gelişebilecek teknolojiyle de ilgili olabilir bu arada. Yine teknolojiyi kullandığınız alanlarda, bu elektrikten tutun da internet ortamlarındaki konular da dahil buna. Bankacılık, dijital sistemlerde mesela yapılabilecek yanlışlıklar, hatalar gibi de algılayabiliriz. Ama fiziksel olarak da yine kaza ve yaralanmaları aslında açık bir süreç, temkinli olmakta fayda var bu manada, bu saatler arasında özellikle. Ve bugün ne en çok bizi mutlu eder? Bugün bizi en çok ilişkilerimizle ilgili konularda sanki odağımız olabilir. İkili ilişkiler, ortaklı işlerimiz olabilir. Güzellik, estetikle ilgili bugünlerde çok fazla düşünceler, fikirler aklınızdan geçiyor olabilir. Ki bundan aslında besleniyorsunuz belki de, hani hayata motive olduğunuz bazı durumlar olur dönemsel olarak. Bugünlerde böyle durumlar var. Aynı zamanda da ilişkiler ve ilişkilerle ilgili bence güzel bazı
gelişmelerin olabileceği bir gün olacağını söyleyebilirim. Bilhassa biraz önce dediğim gibi böyle saat 12 sıralarında 12, 13, 14 aralığına kadar devam edecek güzel bir enerji akışı olacak. Şanslı aynı zamanda. Önemli işlerinizi bu saate getirmek çok mantıklı olacaktır. Şimdi bakalım güzel saatlerimizde neler varmış. Bugünün ilk şanslı saati sabah 8 ve 9 aralığında gerçekleşiyor. Evet, Merkür'ün de tam Ay'la kavuştuğu bir saate denk geliyor. Aklından geçenler başına gelir ya bazen. Düşünürsün ve biraz sonra telefonun çalar ya da bazı işaretlerle karşılaşırsın. Onları biraz takip etmek çok işinize yarayabilir bu saatler aralığında. 13.58-14.48 saatler arasında yine çok güzel tam ayın düğümlerle şanslı bir açı yaptı. Saate denk geliyor sevgili dostlar. Bence maddi konularda beklentileri olanlar mesela bu saatleri kullansınlar derim. Diğer saatimiz 20.28-21.38 saatleri aralığına denk geliyor. Ve çok güzel bir saate denk geliyor farkındaysanız. Güzel bir akşam yemeğinde önemli konuları konuşmak ya da böyle bir plan yapmak gün içinde bu saatlere denk getirmek çok güzel sonuçlar getirebilir. Özellikle emlakla ilgili konuları konuşmak istediğiniz böyle tatlı tatlı gönlünü almak istediğiniz varsa birileri işte bu saatler çok mükemmel olabilir arkadaşlar. Evet, sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere ve yarın Kova burcundaki yeni ayı konuşacağız sevgili arkadaşlar. Cumartesi günü 1 derece Kova burcunda hızlı ve ileriye dönük pasparlak planlar getiren bir yeni ay bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.